Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği muhteşem kolay bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar maya ekledim. Ortasına yaklaşık 1 bardak suyu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. Masaya aldıktan sonra özlü bir hal alıncaya kadar yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Kendini rahat bir şekilde salması için poşetin içerisinde yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ikiye bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı 8'e bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra vaktiniz varsa bir 5-10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Ben dinlendirme yapmadan hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Elimle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra bir merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok kolay, pratik ve eğlenceli bir şekilde hazırlanıyor. Kat kat çıtır çıtır pul pul dökülen bir börek oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamurları elimle biraz büyüttüm. Merdane yardımıyla pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. ...100 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Hamurları ikişerli olarak hazırlıyorum.
Bu işlemi yaptıktan sonra yarım saat daha dinlendiriyorum. Sonra açma işlemine başlıyorum. Hamurları üst üste koymamaya dikkat edin. Altına biraz un serpin. Üzerini de bir poşetle kapatın. Kuruma yapmasın. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tepsiyi yağladım. İlk hamurumu açtım. O aşamada kamerayı açmamıştım. Buradan devam ediyorum. Tepsinin boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Kesinlikle kalın kalmıyor. Aralarına ben yağ serpiştiriyorum. Hazırladığım yağ karışımından. Orta kısmını peynirli olarak hazırlayacağım. İsterseniz ıspanaklı, patatesli, kıymalı nasıl istiyorsanız bu böreği o şekilde yapabilirsiniz. Orta kısmını çok az elimin üzerinde büyütüyorum. Daha sonra kenarlarından yavaş yavaş çekiştirerek büyütüyorum. Zaten kendiliğinden açılıyor. Dört tane hamuru açtıktan sonra orta kısmına hazırladığım peynir karışımından serpiyorum. Lor peyniri ve beyaz peyniri karıştırıp kullandım. Lezzet vermesi açısından biraz da tereyağı serpiştirdim. Aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Böreği hazırladıktan sonra kalan yağ karışımını üzerine döküyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla videoda görüldüğü gibi kesiyorum. İsterseniz böreği kesmeden de direkt olarak fırına sürebilirsiniz. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreği pişirin. Kestikten sonra bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirdim. Baklava görüntüsünde çok lezzetli bir börek oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.